İnanılmaz bir şekilde çitalar yanımıza doğru geliyorlar. Dünyanın en özel doğa olaylarından bir tanesine tanıklık etmek üzere Kenya Masai Mara'dayız. Bu video serisi içerisinde sizlerle Masai Mara'da büyük göç, ardından Kenya'nın dünyaya açılan kapısı Nairobi'nin ara sokaklarında dolaşma ve Tanzanya, Zanzibar'da okyanusa girme deneyimimizi sizinle paylaşacağız. Hadi gelin videoda beraber hepsine şahitlik edelim. İstanbul'dan Nairobi'ye 6,5 saatlik bir uçuşumuz olacak. Evet paşa, neler hissediyorsun? Heyecanlıyım. Birkaç farklı şey için heyecanlıyım. Öncelikle 6,5 saatlik bir uçuş benim için çok uzun bir süre. İlk defa bu kadar uzun süre uçacağım. Uçuş için heyecanlıyım. Gün batıyor. Gün batımını havada yakalayabilecek miyiz? Bunun için heyecanlıyım. Bir de tabii ki gittiğimiz yer, ya belki insanların hayatında bir kere gittiği, hayatımızda bir kere denemeyebileceğimiz bir yer. Gideceğimiz yer için heyecanlıyım. Peki safaride en çok görmek istediğin hayvan hangisi? Bilmiyorum, zebra mı, fil mi? Bilmiyorum, zebra diyelim. Ne soracağım sana? Daha ilk balayı için safari programını sana söylediğim zaman bana söylediğin bir merakım vardı. Hangisi? Onu izleyicilerle de paylaşabilir misin? Aramızda özel bir meraktı. Zebraların çizgileri siyah mı yoksa beyaz mı diye merak etmiştim. Onu keşfetmeye gidiyoruz galiba. O zaman zebraların çizgisi siyah mı beyaz mı? Hadi gelin bizimle beraber Kenya'ya, Tanzanya'ya. Zebrayı gördük. O zaman zebralar siyah üstüne beyaz mıymış, beyaz üstüne siyah mıymış? Zebralar siyah üstüne beyaz çizgiliymiş. Baktığımızda ayakları, kuyrukları, burunları siyah renkle başlıyormuş. Bu nedenle aslında siyah üstüne beyaz çizgili oldukları kabul ediliyormuş. Masai Mara'daki safarimizden önce gelin size biraz İstanbul-Nairobi uçuşumuzdan bahsedeyim. Ben bir şehre gece yarısı varmayı hiç sevmiyorum. Hem uçuş yaptığınız günü hem de ertesi günkü enerjinizi çok fazla etkiliyor. Bir de uçakta internet varsa tabii ki de Myzensimazelit'in avantajlarından bir tanesi 10.000 metrede olsanız bile size internet sağlıyor. Gerçi epey kullandığım işim için de bana faydalı oldu. Akabinde Nairobi şehrine, Nairobi havalimanına inişimizi gerçekleştirdik. Bagaj işlemleri oldukça kısa sürdü. Vizemiz de zaten online almıştık. Vizeden de oldukça hızlı bir şekilde geçtik. Bu arada Kenya'nın resmi dili Swahili ve Karibu hoş geldiniz demek. Ben olsaydım buraya Karibu yazılı bir şey koyardım. Gecemizi Mövenpick Nairobi'de geçirdik ancak oldukça az uyuma şansımız oldu. Sadece gözümüzü biraz kapayıp duş yaptık desek yeridir. Ama güzel bir kahvaltı yaptık Mövenpick Nairobi'de. Kaliteli de bir şekilde dinlendik diyebilirim. Enerjimizi topladık ve Nairobi'den Masai Mara'ya doğru yola doğru koyuluyoruz. Nairobi'deki otelimizden ayrıldık. Şimdi Masai Mara bölgesine doğru devam ediyoruz. Şoförümüz Cuma bizimle beraber olacak. Safari aracını gösteriyor şimdi bir size. Normalde bu araçlar 7 tane yolcunun oturmasına müsait. Ancak bizim şansımıza araçlara bölününce grupta 2 kişi fazlalık olarak kaldık ve balayı çifti olarak sanki bir özel araçla gidiyoruz. Bu arada aracın terası çatısı açılacak safari esnasında. Yukarı doğru çıkabileceğiz. Şoförümüz de sağ olsun Cuma bize bilgiler veriyor. Şu an Nairobi'nin çıkışındayız. 5,5-6 saatlik bir yolculuğun ardından kısmetse Mara bölgesine varacağız ve safarimize başlayacağız. Bu arada şu sudan da bahsedeyim size. Kenya'da ve Tanzanya'da çok fazla markasız tap water, musluk suyu kullanılması tavsiye edilmiyor. Dolayısıyla bize bu şekilde Kenya bayraklı bir termos hediye ettiler. Suyumuz da burada. Bu şekilde suyu alacağız. Siz de eğer buraya gelirseniz bünyeniz buranın suyuna alışkın değilse mutlaka kapalı ve markalı suları tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Bizlere böyle tavsiye edildi. Biz de onları dinleyeceğiz. Anytime in Masai Mara, if you're lucky, you can see the big five. During the migration, when it's not migration, you can see the big five.
So we're going to stop somewhere here for the pictures. Rift Vadisi seyir terası sadece bir fotoğraf alanı değil, aynı zamanda hayatınızda girip girebileceğiniz en pis tuvaletlerden bir tanesine ve çok da güzel olmayan ürünlerin pahalı satıldığı bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Kimi kaynaklarda 6000, kimi kaynaklarda 9600 kilometre olarak bilinen Rift Vadisi karayoluyla giderken görebileceğiniz güzel yerlerden bir tanesi. Bu arada Nairobi'den Masai Mara'ya pırpır uçaklarla da gidebildiğini size hatırlatırım. Yol üstünde gördüğümüz Rift Vadisi'ndeki bu mağaza pek güzel değildi. Ürünler de biraz yükseğe satılıyordu. Çünkü pek fazla alternatifi olan bir yerde değil. Biz aldığımız hediyelikleri Nairobi'de aldık. Nairobi'deki bir pazardan aldık. Ancak siz burada bir şey beğenirseniz bir daha bulamama ihtimalinize karşın buradan da yine alabilirsiniz. Birkaç dolara da ürünler var. Karşımızda büyük beşli, bakalım hangilerini görebileceğiz safaride. Yolculuğumuz yaklaşık 5,5 saat sürdü. Masai Mara Milli Parkı'nın girişine geldik. Otelimiz de bizim bu milli parkın içinde. Yüksek sezonda gelmemize rağmen şu an sıraya hemen geldik. 5-10 dakika bekledik burada. Bazı günlerde makinenin çalışmadığı ve çok beklettikleri de oluyormuş. Şansımıza bakalım, 1-2 araç var önümüzde. Kısmetse birazdan içeri gireceğiz. Masai Mara halkından bazı insanlar bize bir şeyler de satmaya çalışıyor bu girişte. Bakalım, otelimize doğru gidiyoruz. Artık tamamen korunan bir milli parkta olduğumuz için milli parkın girişinden sonra yaklaşık yarım saat boyunca böyle bozuk bir yoldan gideceğiz otelimize varmak için. Otelde yemeğimizi yedikten sonra günün ilk safarisine başlayacağız. Şimdi otelimizden ayrıldık saat 4'te. 6.30 gibi tekrar otele döneceğiz. Çünkü 6.40 gibi hava kararıyor şu an bulunduğumuz yerde, Masai Mara'da. Bakalım hangi hayvanları göreceğiz. Bu arada en çok sorulan sorulardan bir tanesi, üstü açık bir arabayla gezeceksiniz ve etrafınızda yırtıcı hayvanlar var. Hiçbir şeyden korkmayacak mısınız oldu. Açıkçası bu sorunun cevabını biz de gelmeden önce tam bilemiyorduk. Sonuçta arabanın üstü açık, bir hayvan gelebilir diye biz de düşünüyorduk. Ancak buradaki şoför rehberlerimiz oldukça deneyimli kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla burada açıkçası hiçbir korku hissetmeden bütün hayvanları yakından görme fırsatına sahip olduk. Eğer safariye geliyorsanız çok fazla duyacağınız bir terminoloji var. Big Five, yani büyük beşli anlamına geliyor. Ancak bu büyük beşli ebat anlamında değil, avlanması en zor hayvanları bize gösteriyor. Hangi 5 hayvan var bunda? Buffalo, gergedan, leopar, aslan ve fil. Biz yarım günlük safarimizde bunlardan 2 tanesini gördük. Fili ve Buffalo'yu gördük. Umarım yarın tam günkü safarimizde diğer üçlüyü göreceğiz. Bu arada aslında buraya geldiğiniz zaman göreceğiniz onlarca fazla hayvan var. Büyük beşliği görüp tamamını göremezseniz üzülmeyin ve diğer gördüklerinize odaklanın. Devam ediyoruz. Gora filminde hatırlayacaksınız, Arif ve arkadaşları Gora'dan kaçtıktan sonra meşhur bir replik söyleniyor. Ağacın da meyvesi kangal kangal sucuk.
Biz de demin safariye çıkmadan önce çok ilginç bir ağaç gördük. Şoför rehberimiz bize söyledi ki ağacın adı sausage tree, yani sosis ağacı. Ve öyle bir meyvesi var ki gerçekten kocaman bir sosise benziyor. Yeniyor mu diye sorduk, yenmiyormuş. Yerel bir şarap üretiminde kullanılıyormuş. Birazdan size onu göstereceğim. İlk günkü safarimizi bitirdik. Yarım günlük bir safari yaptığımız için aslında çok fazla verimli olmadı. Bunun nedeninden de biraz bahsetmek istiyorum. Kaldığımız otelden ileriye gitmemiz gerekiyor hayvanlara daha fazla yaklaşmak için. Ancak bunun için yarım saat git, yarım saat gel, arada da birazcık az vaktimiz olmuştu. Dolayısıyla pek fazla hayvan görme şansımız olmadı. Ancak otele hava kararmadan geldik. Otelimizi de size göstermek istiyorum. Muhteşem bir deneyim değildi Jumbo Mara Lodge. Ancak keyifli bir balkonu vardı. Odalarımız gayet temizdi. Sıcak suyumuz da vardı. Lakin buraya gelirseniz gerçekten 5 yıldızlı otel konforu sunan birçok otel de var. Onlara da göz atabilirsiniz. Sabah bu balkondan doğayı dinlemek, o kuşları dinlemek efsaneydi gerçekten. Herkese ikinci günümüzden günaydınlar. Biz bugüne çok erken başladık. Saat 7.30'da otelimizden çıktık. Çünkü aslanlar gündüz sıcağında uyumayı tercih ediyorlar ve daha çok kuytu köşelerde bulunuyorlarmış. Biz de bunun için daha kolay bir seçenek olan sabah çıkmayı tercih ettik. Neye göre kolay? Akşamda özel izinlerle beraber safari yapabiliyor musunuz ama bunun prosedürü oldukça zor olduğu için biz hiç düşünmedik bile. Size aracımızı göstereceğim. Biz 6, hatta şoförün yanındaki koltukla beraber 7 kişilik safari aracında sadece bir suyla beraberiz. Bu tamamen bizim şansımıza denk geldi. Özel bir araç kiralamadık. Eğer siz de buraya gelirseniz araç konusunda bizim kadar şanslı olmanızı size temenni ediyorum. Çünkü aracın sağında ve solunda camlar var. Mesela sağ tarafta şoförümüz diyor ki zebra gördük, sağa bakın diyor. Sağa kalkıyoruz. Solumuz boş olduğu için solda bir hayvan görünce aynı kolaylığı solda da gösterebiliyoruz. Aracımızın üstü bu şekilde açık ve Masai Mara Ulusal Parkı'nda böyle geziyoruz. Buraya geliyorsanız muhtemelen bir turla geleceksiniz. Ancak olur da münferit gelirseniz veya seyahatinizi burada planlamak isterseniz sizinle bütçelerle alakalı birkaç şey paylaşacağım. Çünkü turlar zaten buranın giriş ücretlerini dahil yapıyorlar. Ama diyelim ki buraya geldiniz ve münferit bir şekilde içeri girmek istiyorsunuz. Giriş ücreti günlük kişi başı $80. Bir de araç için de bir ücret alıyorlar. Bu da $20. Tabii şoförünüzün ücreti de ayrı olacaktır. Onu da artık sizin anlaşmanıza göre siz planlayabilirsiniz. Safariler Masai Mara Ulusal Parkı'nda her sabah 6.30'dan akşamüstü 6.30'a kadar. Bu saatlerin dışında safari yapmak isterseniz prosedürü oldukça zor olan akşam safari izinlerini almanız gerekiyor. Burada ne çeşit safariler yapabilirsiniz? Aslanları görmek için sabah 6.30'da safariye başlayıp kahvaltıya kadar sabah erken safarisi yapabilirsiniz. Sonrasında öğlen safariye devam edebilirsiniz. Ama kurallar gereği 6.30 ile sabah 6.30 ile akşamüstü 6.30 saatleri arasında olması gerekiyor. Devam ediyoruz. I see. First I saw the white thing and I thought it's a lion. It's stomach of an animal. Yes. Okay. I saw three of them right now. Yes. Bu bir dişi aslan. Erkek de arkadaydı demek. Rehberimiz de söylüyor. Şu an tuvaletini yaptı. Evine, odasına geri dönüyor. Normalde gündüz vakti aslanın bu şekilde güneş altında görmek pek mümkün değil ama kendisinin tuvaleti geldiği için şimdiki evini terk edip dışarı çıktı. Bu da bize yaradı. Bu arada etrafta akbabalar da dolanıyor. Dediğim gibi şu beyaz gördüğünüz şey bir hayvanın midesi olduğundan
Bir leş de burada söz konusu. Peki nedir bu büyük göç? Aslında büyük göç Serengeti'nin güneyinden arkamda sadece onlarcasını gördüğümüz antilopların Serengeti'nin güneyinden Masai Mara bölgesine gelmesine deniyor. Her yıl yaklaşık 1 ila 2 milyon arasında antilop bu şekilde Serengeti'nin güneyinden Masai Mara bölgesine geliyor. Gelirken tabi yırtıcı, avcı diğer hayvanların onları yemesi, nehirlerden geçerken timsahların onları avlaması veya genç antilopların nehir geçişleri esnasında zarar görerek ölmesi, bu doğa olayına büyük göç deniyor. Temmuz-Ağustos gibi hepsi tekrar Masai Mara'ya geldikten sonra yine sonbahar gibi tekrar Güney Serengeti'ye doğru devam ediyorlar. Biz de bu büyük göç yolculuğunda bu hayvanların bu yolculuğuna şahitlik ettiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Evet, şu an muhtemelen aslanlara çok yakınız çünkü akbabaların bir cesedin etrafında toplandığını görüyoruz. Çok fazla var. Dolayısıyla bunun daha yeni öldürüldüğünü düşündü şoför rehberimiz. Uçan akbabalar da var şu an etrafta. Zaten birçok safari aracı da şu an toplandı. Muhtemelen aslanlara çok yakınız. Bakalım görebilecek miyiz? Şu an bir tane de akbaba iniş yapıyor. Onu da göstereyim size. Hop. Hani benim yemeğim dedi ve geldi. Okay. Hadi nashukuru. Niko. Uko mbigani? Uko mbigani? Okay. Bir antilopu yedikten sonra görevleri biten, artık karnı tok olan akbabalar şu an gökyüzünde dans ediyorlar adeta. Şu an akbabaların bir zebranın leşinin üzerinde yemekte olduğunu görüyorsunuz. Muhtemelen çok kısa bir süre öncesinde gerçekleşmiş bu av. Akbabalar burada, aslanlar burada. Zebranın neredeyse tamamını görüyoruz. Değişik bir doğa olayı hemen biraz önce burada gerçekleşmiş. Aslanları demin görmüştük. Ben size bunu zebra zannedip zebra diye söyledim ama bir antilopun üzerinde şu an akbabalar var. Masai Mara Milli Parkı'nda güvenlik rangerlar tarafından sağlanıyor. Güvenlikten kastımız hayvanlara bir şekilde zarar verilmemesi. Arkamda görmüş olduğunuz uçtaki en ufak araba buradaki bir ranger. Genellikle Masai halkı burada görevlendiriliyor ve arabadan inip hayvanlara zarar vermememizi, onları rahatsız etmememiz konusunda ve aynı şekilde çok fazla arabayla yaklaşmamamız konusunda buradaki turistleri uyarıyorlar. Şimdi dünyanın en hızlı hayvanı olarak bilinen You see how many? cheetah'ı görüyoruz. I Three, I see guess. 3 of them right now, but I'm not sure if there are more. Şimdi mesela rangerlar bize izin verdi ve daha fazla çıtalara yaklaşma şansımız oldu. Buradan muhtemelen göremezsiniz. Çok iyi kamufle olmuş hayvanlar. Biraz daha yaklaşacağız. Önümüzdeki araç ranger bu arada. İkinci araç ve biz şu an safari aracı olarak devam ediyoruz. Rehberimizin söylemesine göre şu an şanslıymışız. Çünkü çok zor görünen hayvanlar. Hem çok hızlılar, hareket ediyorlar hem de kamufle yetenekleri çok iyi. Evet, şu an çitalar karşımızda. Ranger da bize izin verdi onun yanına yaklaşmak için. Şu an geldik. Ama gördüğünüz gibi diğer arabalara şu an izin vermedi. Onlar duruyorlar. Şu an inanılmaz bir şekilde çitalar yanımıza doğru geliyorlar. Okay, you talk. Sessiz olmamız gerekiyormuş.
Bu ağacın altı da bizim öğlen yemeğimizi alacağımız yer olacak. Burada her noktada öğlen yemeği alınamıyor. Sadece açıklık olması lazım ki herhangi bir aslan tehlikesi vesaire olmasın. Hazır arabadan inmişken size biraz arabanın inme kurallarından da bahsetmek istiyorum. Çünkü normalde inemiyorsunuz. Ancak böyle çok açık olan yerlerde şoför rehberinizin size yer göstermesiyle yemeğinizi yiyebilirsiniz. Peki ya tuvaletiniz geldi, ne yapacaksınız? Onun için de yine size rehberiniz bir yer gösterecektir. Bu arada Kenya'da yediğim yemekler arasında tadı damağımda kalan hiçbir şey yoktu. Sadece aslında doymak için Kenya'da yemek yedik. Lakin daha sonra size Nairobi tarafında göstereceğim. Yediğimiz ilginç yemeklerden bir tanesi timsahtı. Tadı oldukça değişikti. Tavukla balık arasında bir tadı vardı diyebilirim size. Büyük göç için önemli noktalardan bir tanesindeyiz. Serengeti'den çıkan antilopların geçmesi zorunlu olan bir nehir burası. Mara Nehri'ndeyiz. Şu anki su seviyesi her ne kadar alçak olsa da antiloplar için çok büyük bir tehlike ifade etmiyor. Ancak su seviyesi arttığı zaman timsahları göremedikleri için buradan geçerken timsahlara yem olabiliyorlar. Masai Village'e geldik. Şimdi ilk önce arkadaşlar bize bir hoş geldiniz dansı gösterisi yaptı. Ardından da köyde yaşadıkları eve bizi misafir ettiler. Şimdi size evin içinde gösterelim. Masai Mara Village'i gezdikten sonra size 2 tane haberim var. Bunlardan bir tanesi iyi. Gördüğünüz bu tatlı çocuklar arkadaki leş durumdaki pis evlerde yaşamlarını sürdürmüyorlar. Yaşadıkları yerler aslında hemen bu köyün arkasında nispeten daha temiz, daha güvenli yerler. Bunu burada yapmalarının sebebi ise bizlerden bahşiş alıp çocuklarının eğitimlerine ve kendilerinin yaşamsal faaliyetlerinden onlara destek olmak. Kötü haberse maalesef yoksulluk bu ülkenin gerçeklerinden bir tanesi. Evet, yavaştan Masai Mara'daki otelimizden ayrılıyoruz. Jumbo Mara Lodge'dan ayrılıyoruz. Ya doğrusunu söylemek ki burada 2 gece kaldık, bir kere onu sizinle paylaşayım. Büyük göç zamanı geldik, yani Temmuz sonu Ağustos başı buranın kış mevsiminde geldik. Gece üşüdük. Ancak bunun için odaya battaniye de koymuşlar. Lakin biliyoruz ki bu bölgede bildiğiniz 5 yıldızlı hizmeti veren kamplar var. Buraya gelindiği zaman ki cepten zaten büyük bir para çıkıyor. Birazcık daha fazla verip oralarda kalınabilir diye düşünüyorum. Eğer ben bir daha gelirsem şimdi bir turla ayarladığım için oteli seçme şansım olmamıştı. Ama bir daha gelirsem mutlaka daha iyi bir otel sınıfı tercih edeceğim gibi geliyor. Havuzu var. Milli Park'ın içinde. Konumu çok güzel. Yemekleri fena değildi. Yani bu bölgede yerel yerlerde yemek noktasında biraz zaten zorlanabilirsiniz. Biz burada biraz daha makarna, patates ve ete yönelmiştik. Onun haricinde dediğim gibi kötü bir deneyim değildi ama daha iyisi olabilirdi. Zaten bu kadar uzağa gelmişken neden daha iyisi olmasın? Şimdi Masai Mara'dan tekrar Nairobi'ye doğru devam ediyoruz. Good morning, Mr. Juma. Good morning, my friend. How are you? Fine. He's our driver guide. He took care of us for 3 days and now taking us to Nairobi. Yes, now we're going back to Nairobi, from Masai Mara to Nairobi. Thank you so much, Juma. Asante sana. Asante sana.
Nairobi, Afrika'nın en büyük 15 şehrinden bir tanesi. Hal böyle olunca şehirde trafik de kaçınılmaz. Biz karnivor restorandan sonra normalde farklı bir yerlere de gidecektik ama restoranda da uzun kaldığımız için Nairobi'de pek yapacak bir şey bulamadık sonrasında. Karnivor restoran göreceğiniz gibi, aynı zamanda isminden de anlayacağınız gibi bir et restoranı. Normalde burada alakart menüleri ön planda, ancak turist grupları çoğunlukla böyle grup menülerini alıyorlar açık büfe şeklinde. Ben açıkçası açık büfeyi dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zaman sevemedim. Çünkü hep böyle arta kalanların sunulduğu bir yemek şekli gibi geliyor bana. Meksika'dan bu tabağa çok aşinayım. Sos ve salata tabağı bu şekilde dönüyor. Garsonlar da hangi etle hangi sosun çok iyi gittiğini söylüyor. Ben açıkçası bunu beğendim ama dediğim gibi bir daha gelsem mutlaka seçmeli menü tercih ederim. Kuzuyu görüyorsunuz burada. Burada yediğimiz etler arasında en ilginci, aynı zamanda en lezzetlisi de bence timsahtı. Yine bir kuzu parçasını gösteriyorum size. Gördüğünüz timsahın da tadı böyle balıkla tavuk arasında değişik bir tattı. Özler miyim bilmiyorum ama her zaman aklımda kalacak. Biz Nairobi'ye tekrardan geri döndük ve bizimle 3 gündür beraber olan, bize çok yardımı dokunan şoför rehberimiz Cuma ile beraberiz. Şimdi kendisine bir soru soracağım. Hello Mr. Juma, how are you? Fine, thank you. How are you, Mr.? Fine, thank you. How long have you been doing your job as a driver and guide in Kenya? Okay, I have been a driver guide for the past 20 good years. Yes, and I'm so happy with my job. That's my passion. I really love it. Masai Mara is one of the best park in Africa. The best interesting thing in Masai Mara, like for example, now we say it's a moment of the migration. We have a migration of the wildebeest and zebra going on, and it's estimated about 2 million wildebeest doing the migration and 500,000 zebra doing the migration. So the most interesting thing in Masai Mara, not only the migration, but we can find also the big five, which is elephant, buffalo, rhino, leopard, and lion. So Masai Mara is really seventh wonder of the world. The best animal I love in Masai Mara, I really love the lions, like the male lion fox with a big dark mane. I really love the male lion, yeah. Thank you so much. He You're took most care of us for 3 days, and I hope when you come to Masai Mara, you meet Mr. Juma. Thank you. Thank you so much. Sosyal medyanın meşhur alanlarından bir tanesi hemen arkamda. Genellikle insanların sabah kahvaltılarında böyle bornozlarıyla beraber uyanıp elleriyle zürafaları beslediğini görüyorsunuz. İşte bahsettiğim meşhur otel hemen arkamda. Ancak aylar sonrasına kadar dolu. Biz o otelde kalmadık. Masai Mara'da kaldık. Sonra Nairobi'de farklı bir otelde kalıyoruz. Ancak bu otelin hemen yanındaki zürafa parkına geldik. Buradan elimizle yoğunlaştırılmış çim şeklinde mamalarla zürafaları besledik. Oldukça güzel bir deneyimdi. Nairobi'deki diğer noktamıza doğru devam ediyoruz şu an. Mövenpick otelimizin yanında Ananas Market diye bir yere geldik. Yani alışveriş yapmak burada çok zor. Her adım attığımız zaman birisi bize geliyor. Artık alışverişimizi sonlandırdık dedik. O yüzden bitti. Bir tane maske aldık. Bu arada bunu 40'ta başlattılar. Sonra finalizeyi biz 15'te yaptık. Birkaç tane de magnet aldık. Hediye. Diğerlerinde fiyatı söylenmez çünkü hediye olarak gidecek. Tanzanya'ya girişte aşı kartı ve vize ile alakalı bana çok soru gelmişti. Aşı kartında aslında isme soy isme çok fazla bakmadan bu şekilde ayak üstünde bir kontrol yapıldı. Sonrasında vizenizi eğer isterseniz Zanzibar Havalimanı'nda alabilirsiniz. Ancak bence uğraşmanıza gerek yok. Ücreti aynı. İnternetten hem Kenya hem de Tanzanya için vize başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Burada da size güncel kurları gösteriyorum. Arasında en az fark dolarda olduğu için bence buraya gelirken dolar taşımanızda fayda var. Bu arada havalimanında sistem oldukça kötüydü. Bagajlarımızı bayağı bir bekledik.
Masai Mara'daki yoğun safari programımızdan sonra aklımızda Tanzanya'da Zanzibar'a gelip bir okyanusun tadını çıkarmak vardı. Ancak bu noktada sizinle birazcık net konuşacağım. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. Buraya dünyanın bir harikası diye adlandırmak biraz abartı olur. Özellikle Türk birisi için. Çünkü Göcek, Fethiye, Antalya, Bodrum buralarda muhteşem denize girme imkanlarımız olduğu için bana Zanzibar'daki bu okyanus deneyimi bir şahane gelmedi. Ancak bir hayat deneyimiydi. Fırsatınız olursa tabii ki de gelmenizi tavsiye ederim. Ancak güzel bir denize girmek istiyorsanız Ege ve Akdeniz sahillerinden bence pek de şaşmamak gerek. Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü bir kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da hiçbir şey yaşamadığınız fark edilir. Bundan kurtulmak mümkündür. Yaşayın, monotonluktan uzaklaşın, gezin, görün, keşfedin. Başkalarıyla ilgilenin, okuyun, sevin. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzünüze yansısın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın.